Değerler serisinin bir önceki bölümünde küreselleşme ve dijitalleşmenin günümüz değerleri üzerindeki etkilerini, bireycilik ve toplumculuk arasındaki gerilimi ele aldık. Bu değişimler bireylerin değer algısını yeniden biçimlendirirken toplumsal sorumluluk ve bireysel özgürlük arasında sağlıklı bir denge kurmanın zorluklarını gündeme getirdi. Şimdi ise serimizin 6. bölümünde bu değer dönüşümünün bir diğer boyutunu, ahlaki görecelik ve anlam arayışını inceleyeceğiz. Modern yaşamın hızlı akışı ve küresel etkileşimler karşısında insanlar, farklı ahlaki perspektifleri daha fazla sorgulamaya ve kendilerine uygun bir anlam çerçevesi oluşturmaya yöneliyor. Bu bölümde ahlaki görecelik kavramının derinliklerine inerek, bireylerin anlam arayışının nasıl şekillendiğini, kültürel ve kişisel değerlerin bu arayıştaki rolünü tartışacağız. Eşi benzeri görülmemiş bir değişim çağında yaşıyoruz. Teknoloji baş döndürücü bir hızla dünyamızı yeniden şekillendiriyor. Küreselleşme bizi anında birbirine bağlıyor. Ancak birçok insanı kalabalığın içinde kaybolmuş hissettiriyor. Bu ilerleme kasırgasının ortasında derin bir soru yankılanıyor. Bütün bunların anlamı ne? Gerçekten önemli olan ne? Bu, modern dünyayı kasıp kavuran değer krizinin merkezinde yer alıyor. Din, toplum, ortak anlatılar gibi geleneksel anlam kaynakları zayıfladı. Olasılıklar denizinde demir atacak yerler ararken kendimizi savrulmuş halde buluyoruz. Bu video, köklerini inceleyerek ve ileriye giden bir yol çizerek bu krizi ele alıyor. Anlamdan arındırılmış gibi görünen bir dünyada insanlığımızı geri kazanma, anlamı yeniden keşfetme çağrısıdır. Teknoloji tüm harikalarıyla birlikte bu krizi körükledi. İnternet, bizi küresel olarak birbirine bağlayan bir araç olmasına rağmen bizi dijital yankı odalarına da hapsediyor. Bizi yakınlaştırmayı amaçlayan sosyal medya genellikle karşılaştırma ve kıskançlığı besler. Hayatlarımız bilgiyle dolu ancak gerçek bilgelik anlaşılmaz görünüyor. Seçeneklerle bombardıman ediliyoruz. Ancak kendimizi kararsızlık içinde felç olmuş halde buluyoruz. Bu teknolojik fırtına birçok insanı savunmasız bırakarak geçici trendler ve sanal gerçekliklerle dolu bir dünyada neye değer vereceğinden emin olamamasına neden oldu. Değişimin hızı amansız. Bugün geçerli olan şey yarın geçerliliğini yitirmekte. Bu sürekli değişim kalıcı değerler inşa etmek için sağlam bir zemin oluşturmayı zorlaştırıyor. İstikrar arzuluyoruz. Ancak modern dünya acımasız ilerleme çalkantısından çok az rahatlama sunuyor. Bir asırdan fazla bir süre önce Friedrich Nietzsche ünlü bir şekilde Tanrı'nın ölümünü ilan etti. Sadece dini inanç hakkında yorum yapmıyordu. Daha derin bir toplumsal değişimi, bir zamanlar anlam ve ahlaki rehberlik sağlayan geleneksel yapıların çöküşünü teşhis ediyordu. Nietzsche'nin öngördüğü gibi bu Tanrı'nın ölümü bir boşluk bıraktı. Ortak bir metafizik temel olmadan bireyler kendi değerlerini, kendi anlamlarını belirlemede yalnız bırakıldı. Bu özgürlük bazıları için heyecan verici olurken diğerleri için korkutucu oldu. Bu değişimin sonuçları her yerimizi sarmış durumda. Mutlak gerçeklerin olmadığı fikri olan ahlaki görecelik ilgi görüyor. Hayatın nihayetinde anlamsız olduğuna dair inanç olan nihilizm uzun bir gölge düşürüyor. Ortak değerlerin yokluğunda kaosa ve umutsuzluğa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayız. Çağımızın baskın ekonomik sistemi olan kapitalizm bu krizi daha da karmaşıklaştırıyor. Bir yandan milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı ve inanılmaz yenilikleri tetikledi. Öte yandan genellikle daha derin değerler pahasına acımasız bir maddi zenginlik ve bireysel başarı arayışını teşvik etti. Daha fazlasına duyulan doymak bilmez, açlık olan tüketim çılgınlığı bu krizin hem belirtisi hem de itici gücü haline geliyor. Doyumu mallarda, statüde ve geçici deneyimlerde aramaya şartlandırılıyoruz. Ancak bu arayış bizi genellikle boş hissettiriyor ve hayatta sonsuz bir eşya edinme çılgınlığından daha fazlası olup olmadığını merak ediyoruz. Bireysel başarıya odaklanmak,
hırsı teşvik ederken aynı zamanda izolasyona ve empati eksikliğine de yol açmakta. Toplumlarımızdan ve ortak yiğiden kopuk atomize hale geliyoruz. Daha fazlasına sahip olma arayışı, daha iyi olma olgusunun önüne geçiyor. Ahlaki görecelik ve anlam arayışı başlıklı 6. bölümümüzde modern dünyada farklı ahlaki perspektiflerin çatışmasını ve bireylerin kendilerine özgü bir anlam arayışını ele aldık. Küreselleşmenin getirdiği çeşitlilik ve bireylerin kendi değer sistemlerini oluşturma isteği bizi günümüzün ahlaki ve toplumsal açmazlarıyla yüzleştiriyor. Bu sorgulamalar sadece günümüz değerlerine değil, gelecekte nasıl bir değer sistemi inşa edeceğimize dair derin bir düşünme sürecini de beraberinde getiriyor. Serimizin 7. ve son bölümünde tüm bu tartışmaları geleceğin toplumu için bir felsefi yol haritası çizerek tamamlayacağız. Yeni değerler inşa etmek ve geleceğin toplumu için felsefi bir yol haritası. Konulu son bölümde kolektif bir gelecek vizyonu geliştirmek için nasıl bir değerler temeli inşa edebileceğimizi, birey ve toplum arasındaki yeni dengeyi nasıl kurabileceğimizi tartışacağız. Hızla değişen bir dünyada sürdürülebilir ve anlamlı bir gelecek için hangi yeni değerlerin rehberlik edebileceğini keşfetmeye davetlisiniz.